videoyu beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Altı-X keşif gemimize yeniden hoş geldiniz. Bu kez hedefimiz kendi evimizin kökeni. Her şey bir patlamayla başladı. 13,8 milyar yıl önce evren bir noktanın içindeydi. Sonsuz sıcaklık, sonsuz yoğunluk ve sonsuz olasılık. Şimdi 6X'in zaman motoru yeniden devrede. Hedef Güneş sisteminin doğumu. Evrenin ilk ışıklarından kendi yıldızımıza uzanan bir yolculuk başlıyor. Zaman ölçeği ileri sarılıyor. 10 milyar, 7, 5 ve işte 4,6 milyar yıl öncesi. Bir dönüşüm başlıyor. Nebulalar, devasa gaz ve toz bulutları, uzayın sessizliğinde yavaş yavaş şekilleniyor. Güneş sistemimiz, bugün içinde yaşadığımız bu düzen, işte bu görünmez doğumun ürünü. Milyarlarca yıl süren bir kozmos oyunu. Fizik yasalarının dansı. Bu hikaye sadece bizim değil, evrenin dört bir yanındaki yıldız ve gezegen sistemlerinin de aynadaki yansıması. Güneş sisteminin doğuşunu anlamak, kendi varoluşumuzu anlamaktır. Güneşe her baktığınızda aslında onun 8 dakika önceki halini görürsünüz. Çünkü ışığı dünyaya ulaşmak için bu kadar zamana ihtiyaç duyuyor. Her sabah doğan güneşe bakarken aslında milyarlarca yıl önce başlayan bir hikayenin devamını izliyoruz. Ve biz şimdi o güneşin bile henüz doğmadığı zamana dönüyoruz. 4,6 milyar yıl öncesine. Güneş sisteminin oluşumunu açıklayan en yaygın teori, bulutsu hipotezi olarak bilinir. İlk kez 1755'te Immanuel Kant, ardından 1796'da Pierre Laplace tarafından ortaya kondu. Günümüzde ise bu teori modern haliyle Güneş bulutsu disk modeli olarak tanımlanıyor. Bu teoriye göre her şey dev bir kozmik bulutla başladı. Hidrojen ve helyumdan oluşan akıl almaz bir yıldız beşiği. O bulut yavaşça dönüyor, yoğunlaşıyor ve sonunda güneşi doğuracak çekirdeği şekillendiriyor. Süpernova patlamalarında saçılan elementler yeni yıldızlara, yeni gezegenlere ve sonunda bize dönüştü. Ve bu izler milyarlarca yıl sonra bile kaybolmadı. Avustralya'da bulunan 7 milyar yıllık meteoroidler de hala görülebiliyor. Aslında biz başka yıldızların son evrelerinden gelen maddelerden oluştuk. Evrenin ilk dönemlerinde yalnızca hidrojen ve helyum vardı. Ama zamanla büyük yıldızlar kendi çekirdeklerinde yeni elementler üretti. Karbon, oksijen, demir gibi ve yaşamın temelini oluşturacak her şey. Bu yıldızlar ömürlerinin sonunda süpernova patlamalarıyla yok oldular. Fakat yok oluş aynı zamanda bir başlangıçtı. O patlamalarda saçılan elementler yeni yıldızların ve gezegenlerin yapı taşına dönüştü. Güneş sisteminin doğduğu gaz ve toz bulutu da işte bu kalıntılardan oluştu. Yani Güneş, Dünya ve biz bir zamanlar başka yıldızların içindeki maddeyiz. Evren sürekli olarak kendi malzemesini yeniden kullanıyor. Her yıldız ölürken bir başkasının doğumuna zemin hazırlıyor. Biz de bu evrensel döngünün yeniden şekillenmiş bir parçasıyız. Solar bulutsu zamanla kütle çekimsel olarak çökmeye başladı. Ancak çöküşle birlikte dönme de arttı. Açısal momentum korunumu tüm sistemi bir disk haline getirdi. Ön gezegen diski. Uzayın derinliklerinde dönen dev bir gaz ve toz diski. Henüz hiçbir gezegen yok ama her şey hareket halinde. Bu disk, geleceğin yıldızlarını ve gezegenlerini doğuracak bir atölyeydi. Merkezdeki madde yoğunlaştı, ısındı ve çöktü. Yoğunluk arttıkça sıcaklık da yükseldi. Bir noktadan sonra çekirdek o kadar ısındı ki hidrojen atomları birleşmeye başladı.
Bu birleşme, yani nükleer füzyon, Güneş'in doğuş anıydı. Artık kendi enerjisini üreten, ışık ve ısı yayan bir yıldız vardı. Ve bu yıldızın çevresindeki dev disk, Güneş'in çekim gücüyle dönmeye devam ediyordu. Toz taneleri çarpıştı, birleşti, büyüdü. Önce küçük taşlara, sonra gezegenlerin ilk yapı taşlarına dönüştüler. Böylece Güneş sisteminin hikayesi başlamış oldu. Dönme hareketi sadece disk yaratmadı. Aynı zamanda gezegenlerin de oluşumunu sağladı. Eğer bu bulut su dönmeseydi, tüm madde merkeze akacak ve Güneş'ten başka hiçbir şey olmayacaktı. Ve bu dönüş gezegenlerin dairesel yörüngeleriyle birlikte Güneş'in dönüş yönüyle aynı hizaya girmelerini sağladı. Bugün Güneş sisteminde gördüğümüz düzen, gezegenlerin aynı düzlemde, aynı yönde dönmesi bu ilk kozmik dönüşün sonucudur. Evrenin büyük yapıları bazen tek bir hareketle başlar ve sonsuza kadar sürecek sistemler yaratır. Yıldız doğdu ama çevresinde hala kaos vardı. Güneşin etrafını saran ön gezegen diski başlangıçta kavurucu derecede sıcaktı. Yavaş yavaş soğumaya başladı. Bu döneme T Tauri evresi, yani Güneş'in gençlik dönemi denir. Yıldız artık ışığını yaymaya başlamıştır. Çevresinde dönüp duran gaz ve toz hala yeni dünyaların ham maddesidir. Ve işte o anda değişim başladı. Diskin yavaşça soğuması, evrendeki en olağanüstü şeylerden birini mümkün kıldı. Toz, mikroskobik kaya ve buz tanecikleri. Elektrostatik çekimle birbirine tutunmaya başladı. Bu küçük tanecikler uzay boşluğunda dönüp duruyordu. Her çarpışma onları biraz daha büyütüyordu. Bazıları parçalandı, bazıları birleşti. Ama her temas yeni bir yapının başlangıcıydı. Zamanla bu tozlar birbirine tutunan küçük kayaç kümelerine dönüştü. Kütle arttıkça çekim gücü de artıyor ve daha büyük parçalar çevresindeki taneleri kendine çekiyordu. Milyonlarca yıl süren bu çarpışma ve birleşme zincirinin sonunda artık sadece tozdan ibaret olmayan, kilometrelerce genişliğe ulaşan gök cisimleri ortaya çıktı. Gezegenimsiler. Bu sürece yığılma denir. Parçacıklar bir araya gelir, kütle kazanır ve kozmosun yapı taşları haline gelir. Disk yeterince kütleli ise süreç daha da hızlanır. Kaçak yığılma başlar. Gezegenimsiler çarpışmalarla birer gezegen embriyosuna dönüşür. Ay'dan Mars büyüklüğüne kadar yapılar sadece 100 ila 300 bin yıl gibi kısa bir sürede oluşabilir. Kozmik ölçekte bu bir göz kırpması gibidir. Her çarpışma daha fazla kütle çeker ve büyüme artık durmaz. Bir gezegen doğmak üzeredir. Peki bu süreci doğrudan izleyebilir miyiz? Cevap evet. Ve bunun için gözlerimizi dünyanın en yüksek gözlem evlerinden birine çeviriyoruz. Şili'nin kuzeyinde Atacama Çölü'nün sessiz doruklarında 5000 metre yükseklikte dev bir tesis çalışıyor. ALMA. 66 dev anten birlikte tek bir göz gibi hareket ediyor. Ama bu göz ışığı değil, radyo dalgalarını görüyor. ALMA, görünür ışığın erişemediği yerlere bakıyor. Toz ve gazla kaplı yıldız beşiklerinin içine. Yeni gezegenlerin doğduğu o kozmik laboratuvarlara. Ve gördüğü şey büyüleyici. Genç yıldızların çevresinde toz ve gazdan oluşan dev diskler uzanıyor. Bu disklerin içinde artık kaotik bir bulut değil, düzenli halkalar ve aralarda belirgin boşluklar var. Her boşluk
oradan geçen bir gezegenin izini taşıyor. Yörüngesi boyunca süpürdüğü madde, diskte ince bir hat, bir boşluk izi bırakıyor. Bazı bölgelerde madde yoğunlaşmış, ışıktan bile daha net görülebilen parlak halkalar oluşmuş. Diğerlerinde ise gaz seyrelmiş, gezegenlerin çekimiyle oyulmuş derin boşluklar var. Her biri bir gezegenin doğum anına ait kanıt. Bir disk, bir boşluk ve orada doğmakta olan yeni bir dünya. Alta X aracımız harici gözlem moduna geçti. ALMA verileriyle model eşleştirmesi yapılıyor. Toz halkalarındaki boşluklar oluşan çekirdeklerin yörüngeleriyle tam hizalı görünüyor. Gözlemler onaylandı. Teori artık sadece kağıtta değil, evrenin kendisinde doğrulanıyor. Bu halkalar dev gezegenlerin Satürn ya da Neptün gibi düşündüğümüzden çok daha hızlı oluştuğunu gösteriyor. Başlangıçta her şey yavaş yavaş ilerliyor gibi görünse de kritik bir eşiğe gelindiğinde kütle çekimi devreye giriyor ve her şeyi katlanarak hızlandırıyor. Gezegen oluşumu doğrusal bir süreç değil, eşiklerle, patlamalarla ve hızlanmalarla dolu bir dönüşüm. Milyonlarca yıl içinde gezegenler tam boyutlarına ulaşabiliyor. Bir zamanlar yalnızca toz olan o parçacıklar şimdi dünya gibi bir gezegeni oluşturacak kadar büyüyor. Ve tüm bu süreç milyarlarca yıl değil, sadece birkaç milyon yıl içinde tamamlanabiliyor. Evren sabırlı gibi görünür ama bazı mucizeleri şaşırtıcı bir hızla yaratır. Gaz ve toz bulutları dönüyor. Çekim giderek güçleniyor. Kozmik sahne yeniden kurulmak üzere. Ön gezegen diski dönerken bir sınır ortaya çıktı. Görünmez ama her şeyi değiştiren bir çizgi. Donma çizgisi. Bu çizgi buzun ve diğer uçucu maddelerin katılaşabildiği noktayı belirliyordu. Ve işte bu sınır Güneş sistemini ikiye ayırdı. Keşif aracımız Alta X, Güneş'ten yüz milyonlarca kilometre uzaklaşıyor. Ve şimdi kritik bölgeye, donma çizgisine yaklaşıyor. Burası sıcaklığın hükmünün bittiği yer. Su, amonyak ve metan gibi uçucu gazların ilk kez buz haline geçebildiği sınır. Güneşe yakın bölgeler kavruluyordu. Öyle sıcak ki su ve metan gibi uçucu moleküller buharlaşıyor, tutunamıyordu. Bu bölgelerde sadece en dirençli maddeler kaldı. Silikatlar, metaller, yüksek sıcaklığa dayanıklı yapı taşları ve bu maddeler gezegenimsilere dönüştü. Ardından çarpıştılar, kaynaştılar ve sonunda Merkür, Venüs, Mars ve Dünya ortaya çıktı. Bu kayalık dünyalar milyonlarca yıl süren şiddetli çarpışmaların ürünüydü. Her çarpışmada oluşan ısı maddeleri eritti ve oluşan eriyik kütlelerde yoğun elementler merkeze çökerken daha hafif olanlar yüzeye çıktı. Bu sürece kimyasal ayrışma denir ve bugün karasal gezegenlerin sahip olduğu metal zengin çekirdeklerin sebebidir. Ama donma çizgisinin ötesinde her şey değişiyordu. Burada sıcaklıklar o kadar düşüktü ki su, amonyak gibi uçucu bileşikler buz formunda kalabildi. Ve bu buzlar gezegenimsilerin inşasında devasa bir avantaj sağladı. Yığınlar halinde büyüyen kaya karışımı çekirdekler 5 ila 10 dünya kütlesine ulaştıklarında kendi yerçekimleriyle etrafındaki gazı çekmeye başladılar. Hidrojen ve helyum. Bu gaz yığılması devam etti. Ta ki çekirdek ile gaz katmanı neredeyse eşit kütleye ulaşana dek. Ve işte o zaman Jüpiter ve Satürn gibi gaz devleri doğdu. Daha uzaktaki Uranüs ve Neptün ise aynı gazı yeterince çekemediler. Bu yüzden daha küçük kaldılar. Ve bugün onlara bazen başarısız gaz devleri denir. Aynı diskten doğdular ama farklı ikilemlerde, farklı malzemelerle ve farklı kaderlerle.
İçeride sıcağın şekillendirdiği kayalık dünyalar, dışarıda buzun ve gazın inşa ettiği devler. Güneş sistemi bir düzen içinde görünür belki ama altında elementlerin termal bir savaşı yatar. Oluşum hattının sınırına yaklaşıyoruz. Deri sensörleri devrede. Çevresel yoğunluk düşüyor. Gaz zayıflıyor. Yerini ince buz kristallerine bırakıyor. Her sinyal buz devlerinin doğum bölgesine biraz daha yaklaştığımızı gösteriyor. Motor arızası tespit edildi. Sinyal kesildi. Kozmik rota, Güneş sistemi Part 2 bölümüyle devam edecek.